Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir iki şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere hem bay hem bayan örgülerine yakışacak güzel bir modelle geldim. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde Nako Elite Baby ipim var. Renk kodunu merak eden olursa güzel kahverengi bir ipimiz. Renk kodumuz da bu şekilde. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin önerdiği şiş numaralarını kullanabilirsiniz. Buyurun, dilerseniz modelin anlatımına geçelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Modelime ilmekler toplayarak başlıyorum arkadaşlar. Sizler bu modeli kurabilmek için 4 ve 4'ün katları artı bir ilmeğe ihtiyacınız var. Hemen şöyle 4 ve 4'ün katlarında ilmeklerimi atıyorum. Artı kenar bandını da eklemeyi unutmayın, yelek ve hırkalarda. Şöyle ben sizlere model anlatacak kadar ilmeklerimi atıp geliyorum. Evet, hemen ilmeklerimi ayarladım. 17 ilmek attım arkadaşlar. Yani 4, şöyle 4, 4, 4, 2, 4 artı 1 ilmek. Şimdi tabii ki sizler bu modelin altına dilerseniz lastik, istediğiniz lastik örgüyü uygulayabilirsiniz. Şöyle ben tersinden ve düzünden bu şekilde düz örerek bir diş haroşa elde edeceğim. Sonra modelimi kuracağım. Bu yapmış olduğum örgü modelime dahil değildir. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Ama düz bir örgü, sadece ip atlatmalı. İp atlatarak şekil veriyoruz. Düz bir örgü, yani düzünden de tersinden de düz bir örgü yapacağız. Ters düz örgü. Hemen şöyle bir sıra daha düz örgü örüyorum arkadaşlar. Dediğim üzere haroşa üzerine kuracağım modelimi. Sizler de örgünüzü kurmadan önce isterseniz ters düz lastik üzerine, isterseniz haroşa üzerine bu modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Hemen şöyle bir sıra daha düz ördüm. Lastik örgünüzü tamamladıktan sonra sizler de hemen bu şekilde modelin arka yüzünde ters örerek ön yüzde ilmeklerinizi düz olarak denk getirebilirsiniz. Hemen şöyle bir sırada ters örüyorum. Siz de lastik örgüden sonra bir sıra bu şekilde ters örerek düz örgü üzerine kurun modelinizi. Evet, buraya kadar yapmış olduğum işlem modelime dahil değildir arkadaşlar. Şimdi modelimin birinci sırası ön yüzden başlıyoruz modelimizi kurmaya. Modelimizin ön yüzü birinci sıramızda. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buradaki ipimizi ön tarafa alıp buradaki 3 tane ilmeğimi bu şekilde yönlerini düzelterek 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi, ipimi arka tarafa attım. Düz bir şekilde ördüm. Tekrar aynı işlem. İpim kendimden tarafa, ilmeklerimi bu şekilde diğer şişime alıyorum. 3 ilmeğimi tekrar sıradaki 4. ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden 1, 2, 3 ilmeğimi diğer şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar kenar ilmeğimi düz bir şekilde örerek birinci sıramızı tamamlamış olduk. Hemen ikinci sıramız arka yüzde ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada hiçbir işlemimiz yok. Tamamen ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Evet, modelimizin 3. sırası ön yüzde. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp ipimiz kendimizden tarafta. Şöyle 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Yine ipimi bu şekilde bıraktım. Sıradaki 4. ilmeğimi düz ördüm. Sadece bu modelde yapmamız gereken, buradaki ilmeklerimizi biraz geniş bırakmalıyız. Hemen tekrar 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. 4. ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek örmeden 4. ilmeği düz. 3 ilmek örmeden kenar ilmeğimi düz. Hemen modelin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerim ters. Evet. Modelimizin ön yüzünde yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ipim ön tarafta. 3 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime alıyorum. Sıradaki 4. ilmeğimi düz örüyorum örmeden diğer şişime. Tekrar düz. 3 ilmek örmeden al. Bir düz. Yine 3 tane ipimiz oldu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 ilmek örmeden diğer şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, kenar ilmeğimi. Hemen modelin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelin 7. sırası ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek düz ördüm. Hemen burada 3. kenar ilmeğimden sonra 3. ilmeğime geldiğinde buradaki atlatmış olduğumuz 3 tane ilmeğimi bu şekilde düz ilmeğimi de aldım ve topladım. Tekrar sıradaki 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Yine burada ortadaki ilmeğimize geldiğimizde 3 tane ilmeğimi bu şekilde topladım ve düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar 3 tane düz. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 ilmek düz. 3 tane atlatmış olduğum ilmeği bu şekilde topladım. Düz ilmeğimi de ördüm ve bıraktım. Sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde düz ördüm. 7. sıramızı da tamamlamış olduk. 8. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi modelimiz aslında teknik bu arkadaşlar. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Fakat bu örneklerin yerlerini değiştirerek, yani modeli kaydırarak tekrar kuruyoruz ve 16 sırada kendini tamamlıyor modelimiz. Hemen onu da göstereyim. Burada ise kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 8. ve 9. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Burada şöyle ilmeklerimi ördüm. 3 ilmek kenar ilmeği ile birlikte 3 ilmek ördüm. Yine tekrar burada ipim kendimden tarafta 1, 2, 3 ilmek örmeden aldım. Sıradaki 4. ilmeği düz ördüm. Tekrar 1, 2, 3,
3 ilmek örmeden aldım ve 4. ilmeği düz ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek örmeden aldım. 4. ilmeği düz ördüm ve kenardaki 2 ilmeğimi de düz örerek tamamladım. Modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimiz ters. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Hızlı geçiyorum buraya arkadaşlar. Düz örgü olduğu için. Tekrar bir alt sırada yapmış olduğum işlemin yine aynısını yapıyoruz. Burada da şöyle 2 ilmeğimi düz ördüm. Kenar kısımda bu şekilde kaydırmış oluyoruz. Hemen 3 ilmek örmeden aldım. 4. ilmeği düz ördüm. 1 2 3 ilmek örmeden 4. ilmeği düz. 1 2 3 ilmeği örmeden 4. ilmeği düz, kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. Hemen arka yüzde yine aynı şekilde ters. Arka yüzde hiçbir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde ip atlatıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz ördüm. Yine 1 2 3 ilmek örmeden 4. ilmeği ördüm. 1 2 3 ilmek örmeden 4. ilmeği ördüm. 1 2 3 4. ilmeği ördüm. Yine kenardaki ilmeklerimi de düz ördüm. Tekrar modelin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters arkadaşlar. Tekrar modelin ön yüzünde artık atlatmış olduğumuz ilmeklerimizi topluyoruz. Burada 2 ilmek kenar ilmeğinden sonra düz ördüm. Tekrar 1 ilmek daha düz ördükten sonra hemen 3. ortadaki ilmeğimize geldiğimizde yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde toplayıp bırakıyorum. Yine 1 2 3 ilmek düz, tekrar topladım, bıraktım. 1 2 3 ilmek düz, tekrar topladım, ilmeğimi bıraktım. 1 2 3 ilmek düz, kenar ilmeğimi de örmüş bulunuyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz şöyle görünmeye başladı. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen şöyle son sıramızı da geçelim. Son sıramız, bütün ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Bundan sonrası yapacağımız modelin tekrarı olacaktır arkadaşlar. Bu kısımda kenar ilmeğimizi örmeden alıp hemen şöyle ilk ilmeklerde modeli göstereyim. Bu şekilde tekrarlıyoruz. Artık bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 4. örneğimizi bu şekilde düz örerek modelin tekrarını oluşturuyoruz.
Evet, şöyle ben daha önce yapmış olduğum modelin üzerinde sizlere göstereyim. Evet, şöyle ilerlemiş hali modelimizin bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim farklı açılardan. Bu şekilde bir lastik uyguladım. Sizler de dilerseniz bu şekilde bir lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizin görüntüsü bu arkadaşlar. Hoş, tatlı bir model. Hemen şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de tertemiz duran, düzgün duran bir model. Modelin ön yüzü de bu şekilde. Şöyle hemen tekrar göstereyim. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Videomun da başında belirttiğim gibi bay bayan örgülerinde ikisine de yakıştırabildiğim bir örgü arkadaşlar. Hem kız hem erkek çocukları için uygulayabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz kışlık bir örgü. İsterseniz atkılar, bereler yapabilirsiniz. Bu modelden hırkalar yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Battaniyeye çok yakıştırdım arkadaşlar. Misinalı şişlere takarak. Yani her bir açıdan farklı görünen bir model. Tek yönlü bir model değil. Şöyle hemen göstereyim. Battaniye yaparsanız görüntüsü her açıdan bu şekilde olacaktır. Gerçekten battaniyeye de çok yakıştırdım. İki renk de yapabilirsiniz. Bu modeli battaniye yapmak isterseniz atlatma bölümlerini bir renk, ortaları bir renk olarak yapılabilir bu model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı gönül rahatlığıyla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.